Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kripto paradır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan Bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla Network Nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde Senato'dan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir. Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi Bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. V. Cash, Nick Szabo Bitgold, David Chaum DigiCash'ı dijital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamoto öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makalenin yazarı Satoshi Nakamoto'dur. Gerçek ismi, mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Üretilebilecek en fazla Bitcoin sayısı Genesis blokta belirtilerek 21 milyonla sınırlandırılmıştır. İlk Bitcoin transferi Satoshi Nakamoto'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir. 22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1,2 milyar dolar seviyesindeyken 26 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bu değer 182.967.290 dolar olmuştur. Güncel olarak üretilmiş toplam Bitcoin miktarı 18.443.043 seviyesine ulaşmıştır. Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoin'ler, Bittorrent ağlarına benzer şekilde noktadan noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada 1'e tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya 0'dan 50 BTC, şu anda 12.5 BTC ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor, %51 saldırısı hariç bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210.000 blokta bir, yaklaşık 4 senede bir, yarıya düşürülür, 50,25, 12.5. Para yaratma işlemine madencilik, mining denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan Bitcoin yazılımını indirerek donanımları, genellikle ekran kartları üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren Bitcoin ağındaki düğümlere, madenci, denilmektedir. Sistemin ilk blokunun adı, Genesis blok olarak isimlendirilmiştir ve 4 Ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu yaratan tarafından başlatılır. Bu, ağ madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni Bitcoin'ler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden Bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan Bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon Bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir. Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.
Türkiye'de de TL karşılığı Bitcoin almak mümkündür. Para gibi kullanılabildikleri için Bitcoin'lerin bir değerleri vardır ve ayrıca bazı fonların ileride popülaritesi arttıkça, değerinin artacağı beklentisi ile bu ürünle ilgilendikleri bilinmektedir. Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin vardır ve yeni Bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler, teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir. Bitcoin'lerin çoğu, MIT profesörleri tarafından tasarlanmıştır. MIT profesörleri, matematik ve kriptoloji kullanarak yeni bir Bitcoin teknolojisi yaratıyorlar. Gazeteciler, ekonomistler ve Estonya Merkez Bankası, Bitcoin'in Ponzi oyunu olduğuna dair endişeler dile getirdi. Chicago Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Eric Posner, 2013'te, gerçek bir Ponzi oyunu sahtekarlıktır, Bitcoin ise aksine kolektif bir sanrılığa benzer, dedi. 2014'te hem Dünya Bankası hem de İsviçre Federal Konseyi tarafından hazırlanan raporlar Bitcoin ve Ponzi oyunu üzerine olan endişeleri inceledi ve Bitcoin'in Ponzi oyunu olmadığı sonucuna vardı. Finans gazetecileri, analistler, ekonomistler ve yatırımcılar Bitcoin'in gelecekteki olası değerini tahmin etmeye çalışmaktadır. Ekonomist John Quiggin Nisan 2013'te, Bitcoin en nihayetinde sıfır değerlerine ulaşacak, ancak ne zaman söylemek mümkün değil, demiştir. Benzer bir tahmin de Kasım 2014'te ekonomist Kevin Daub tarafından yapılmıştır. Finans profesörü Mark T. Williams, Aralık 2013'te Bitcoin'in 2014 yılının ortasında $10'ın altına düşeceği öngörüsünde bulundu. Ancak belirtilen dönemde Bitcoin'in en düşük değeri Nisan ayında $344, Temmuz ayında ise $609 oldu. Aralık 2014'te Williams, başarılı olması düşük ihtimal ancak başarılı olursa da çok büyük olacak, dedi. Kasım 2014'te, New York Üniversitesi Stern School of Business'da finans profesörü olan David Yermak, Kasım 2015'te Bitcoin'in değersiz olacağını belirtti. Bu dönemde Bitcoin'in Ocak ayındaki en düşük değeri $176.70, aynı yılın Kasım'ında $309.90 olarak kayda geçti. Mayıs 2013'te, Bank of America FX ve oran stratejisti David Wu, tek bir Bitcoin başına maksimum olarak $1.300'lık değerin makul olacağını öngördü. Bitcoin yatırımcısı Cameron Winklevoss, Aralık 2013'te Bitcoin'in değerinin $40,000 olabileceğini belirtti. Bitcoin'in bittiğine dair pek çok kere haber çıkmıştır. 2015'in başlarında bir gazeteci Bitcoin'in bittiğine dair 29 haber raporlamıştır. Forbes dergisi 2011 yılı Haziran ayında Bitcoin'in bittiğini ilan etmiş, bu ilanı Ağustos 2011'de Gizmodo Avustralya dergisi takip etmiştir. Wired dergisi, süresi doldu, haberini Aralık 2012'de yapmıştır. Oyşer dergisi, oyun bitti, Bitcoin haberini yayınlaması Mayıs 2013 ve New York Magazine, mezar yolunda, haberini Haziran 2013. Reuters, ölüm ilanı, haberini Ocak 2014, Street Insider Bitcoin, ölü, haberini Şubat 2014'te yapmıştır. Bu haberleri takip eden zamanlarda The Weekly Standard Mart 2014, Salon Mart 2014, Vice News Mart 2014, Financial Times Eylül 2014'te Bitcoin'in bittiğine dair haberler yayınlamışlardır. Ocak 2015, USA Today belirtilen Bitcoin için, küllüğe gitti ve Telegraph, Bitcoin deneyi bitti, haberlerini yaptı. Eski Bitcoin geliştiricilerinden Mike Hearn Ocak 2016'da, Bitcoin için, başarısız bir proje, açıklamasını yaptı. Man Adası, Elektronik İş Geliştirme Müdürü Peter Greenhill, Bitcoin'in bitti ilanlarının çok abartıldığını söylemiştir. Bazı ekonomistler Bitcoin'e olumlu yaklaşırken bazıları şüpheyle bakmaktadır. Chicago Fed'in kıdemli ekonomistlerinden olan François R. Velde, Bitcoin'i, dijital para oluşturmanın zarif bir yöntemi, olarak tanımlamıştır. Paul Krugman ve Brad DeLong Bitcoin üzerinde neden kararlı olması gerektiği ve taban değerini sorguladıklarında hatalar bulmuşlardır. Ekonomist John Quiggin, Bitcoin'i, verimli pazar hipotezinin son karışıklığı, olarak eleştirdi. St.
Louis Federal Bankası Başkan Yardımcısı David Andolfatto, Bitcoin'i kuruluş için bir tehdit olduğunu belirtti. Özgür Yazılım Hareketi aktivisti Richard Stallman anonimlik eksiğinden şikayet etti ve iyileştirilmiş bir geliştirme çağrısında bulundu. PayPal Başkanı David A. Marcus, Bitcoin'i, birikimleri koymak için mükemmel bir yer, olarak adlandırıyor ancak değerindeki dengesizlik azalana kadar bir para birimi olamayacağını iddia etmiştir. Bill Gates, Bloomberg LP'ye verdiği röportajda bir yerden bir yere para taşıma maliyetiyle ilgili olarak şunları söyledi, Bitcoin heyecan verici çünkü ne kadar ucuz olabileceğini gösteriyor. Brezilya, Man Adası, Jersey, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin yetkilileri Bitcoin'in finansal hizmetler sunma kabiliyetlerini fark ettiler. Bitcoin'lerin düzgün bir şekilde kullanıldığı zaman, dolandırıcılığı engelleyebilmesi, alışveriş işlemlerini kolaylaştırması ve şeffaflık sağlama becerisi dahilinde mali alanlara ilgili politikacıların ve milletvekillerinin ilgisini çekmektedir. 2015 yılında Bitcoin kabul eden tüccar sayısı 100.000 aştı. 2014 itibarıyla, bazı firmalar Bitcoin ile ödeme kabul etmektedir. Bitcoin'i kabul eden Dish Network gibi tüccarlar, BitPay veya Coinbase gibi Bitcoin ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini kullanmaktadır. Bir müşteri Bitcoin ile ödeme yaptığında, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödemeyi tüccar adına kabul eder, alınan tutarı satıcının banka hesabına gönderir, bu hizmet için ise tutarın %1'inden az bir ücret tahsil eder. Bitcoin'in tasarımı nedeniyle, tüm perakende değeri sadece tahminidir. Hong Kong merkezli bir teknoloji şirketindeki iş geliştirme departmanının başkanı Tim Swanson'a göre, 2014'te Bitcoin ile yapılan günlük perakende alımları yaklaşık 2,3 milyon dolar değerindedir. Yine Tim Swanson'un tahminlerine göre, Şubat 2015 itibarıyla günde perakende alışverişte 5000 Bitcoin'den daha az kullanıldığını belirtmiş ve 2014'te, Bitcoin'in perakende alımlarında kullanımının artışının çok az olduğu sonucuna varmıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre 2,9 milyon ile 8 milyon arasında kullanıcı dijital para cüzdanına sahiptir. En çok kullanılan dijital para Bitcoin'dir. Aktif kullanıcıların sayısı 2013'ten bu yana belirgin bir şekilde artmıştır. Bitcoin'in yasa dışı faaliyetlerde bulunmasından endişe duyan bankalardan dolayı, Bitcoin şirketlerinin banka hesabı açmakta güçlük çekmektedirler. BitPay'in kurucu ortaklarından Antonio Gallipi'ye göre, bankalar Bitcoin şirketleriyle çalışmak isteseler bile korkuyorlar. 2014 yılında Ulusal Avustralya Bankası, Bitcoin ile bağlantılı işletmelerin hesaplarını kapattı ve HSBC, Bitcoin ile bağlantılı bir yatırım fonu sunmayı reddetti. Avustralyalı bankaların genel olarak, dijital para birimini içeren işletmelerin banka hesaplarını kapattı, bu durum karşısında, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından soruşturma açıldı. Bununla birlikte, Avustralyalı bankalar, Bitcoin'in dayandığı blok zinciri teknolojisini benimsediler. 2013 yılında yayınlanan bir raporda Bank of America Merrill Lynch, Bitcoin'in e-ticaret için önemli bir ödeme aracı olabileceğine ve geleneksel para transferi yöntemlerine ciddi bir rakip olarak gelebileceğine inanıyoruz, dedi. 2014 Haziran ayında, parayı herhangi bir ücret olmadan Bitcoin mevduatına dönüştüren ilk banka Boston'da açıldı. Bazı Arjantinliler, yüksek enflasyona karşı korumak için veya hükümetlerin tasarruf hesaplarına el koyma ihtimaline karşı Bitcoin almışlardır. 115. 2012 ila 2013 yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan finansal kriz sırasında, halkın hesaplarına el konulacağı veya vergilendirileceği endişesiyle Bitcoin alımı artmıştır. 116. Bir diğer Yatırım yönetimi Bitcoin fonlarıdır. İlk Bitcoin fonu Temmuz 2014'te Jersey'de kuruldu ve Jersey Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından onaylandı. Ayrıca, Winklevoss kardeşler, Nisan 2013'te bütün Bitcoin hesabının %1'ine sahip oldukları iddia edilmiştir. 2012'de bir Bitcoin ETF kurmak için girişimde bulunmuşlardır. 10 Mart 2017 tarihi itibarıyla ETF, mevzuata ait endişeler nedeniyle SEC tarafından reddedilmiştir. Bu duyuru sonrasında Bitcoin değeri birkaç dakika içinde %15 düşmüş, ancak kısa sürede çoğunlukla düzelmiştir. 2015 yılının başından itibaren, Gemini isimli New York merkezli bir Bitcoin değişim planı duyurulmuştur. 5 Ekim 2015'te başlatmak için onay aldığını açıklanmıştır.
Forbes, Aralık 2015'te Bitcoin'e yatırım yapmayı teşvik eden yayınlar yayınlamaya başladı. 2013 ve 2014'te Avrupa Bankacılık Otoritesi ve Finansal Endüstriyel Düzenleme Kurumu FINRA, Bitcoin'e yatırım yapmanın önemli riskler taşıdığını söyledi. Forbes, Bitcoin'i 2013 yılının en iyi yatırım aracı olarak adlandırdı. 2014'te Bloomberg, Bitcoin'i yılın en kötü yatırımı olduğunu söyledi. Bitcoin, 2015 yılında Bloomberg'in para birimi tablosunun zirvesinde yer aldı. Peter Thiel gibi girişim sermayedarları, Bitcoin'i almak yerine altyapısını, tüccarlara, borsalara, cüzdan servislerine ve benzeri ödeme sistemleri sağlayan şirketler gibi finanse etmektedirler. Şirketin hedefi 100 Bitcoin işletmesini 2 ila 3 yıl içinde %6'lık hisse karşılığı $10.000-20.000 desteklemektir. Yatırımcılar aynı zamanda Bitcoin madenciliğine de yatırım yapmışlardır. 2015 yılında Paolo Tasca'nın yaptığı bir araştırmaya göre, Bitcoin şirketleri 3 yıl içinde yaklaşık $1 milyar kazandı. 2012 yılının ilk çeyreği 2012 yılının birinci çeyreği 2015. Bitcoin gibi sanal para birimleri paranın merkezi tekelden kurtarılması fikri Avusturya Okulu'nun iktisadına teorik olarak dayanmaktadır. Özellikle Frederick von Hayek's kitabı The Nationalization of Money, The Argument Refined, para üretim, dağıtımının ve kontrolünün merkez bankaları tekeline son vermek üzerinedir. Bitcoin teknoloji meraklısı özgürlükçülere cazip gelmektedir, çünkü Bitcoin bugüne kadar olan kurumsal bankacılık sistemlerinin ve hükümet kontrolünün dışındadır. Fakat, Bitcoin'e olan ilginin nedenlerini ortaya çıkarmak isteyen araştırmacılar, Google arama verilerinde bunun özgürlükçüler bağlantısı bulamamıştır. Bitcoin'in suçlular tarafından kullanılması finansal düzenleyicilerin, yasama organlarının, kolluk kuvvetlerinin ve medyanın dikkatini çekti. FBI bu konu ile ilgili bir istihbarat raporu hazırladı, SEC sanal para ile yapılan yatırımlar üzerine bir uyarı hazırladı ve Kasım 2013'te ABD Senatosu sanal para birimleri üzerine bir oturum yaptı. Bir CMO araştırmacısı 2012 yılında yaptığı bir araştırmada dünya borsalarında gerçekleşen tüm işlemlerin %4,5 ila 9'unun web uyuşturucu pazarında gerçekleştiğini tahmin etti. Silk Road kara borsada Bitcoin ile çocuk pornosu, kiralık katil ve silah ticareti yapıldığı iddia edilmektedir. Merkezi kontrol eksikliğinden ve anonim yapıdan dolayı bu ticaretlerin yapıldığını veya sadece Bitcoin almak için sahte olup olmadığının bilinmesi zordur. Birkaç derin ağ kara borsası yetkililer tarafından kapatılmıştır. Ekim 2013'te Silk Road, ABD kolluk kuvveti tarafından kapatılmış ve Bitcoin'in değerinde kısa vadeli bir düşüş meydana gelmiştir. 2015 yılında, sitenin kurucusu hapis cezasına çarptırıldı. Alternatif siteler kısa süre içinde piyasaya sürüldü ve Avustralya Yayın Kurumu, 2014 yılının başında Silk Road'un kapatılmasının, internet üzerinden uyuşturucu satan Avustralyalıların sayısını etkilemediğini bildirdi. 2014 yılının başında, Hollanda makamları çevrimiçi yasa dışı ticaret sitesi olan Ütopya'yı kapattı ve 900 Bitcoin'e el koydu. 2014 yılının sonlarında, Avrupa ve Amerikalı ortak operasyonuyla 400 derin ağ sitesi kapatıldı ve Bitcoin'lerine el konuldu. Aralık 2014'te Charlie Shrem, dolaylı olarak derin ağ uyuşturucu sitelerine $1 milyon göndermeye yardım etmek için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Şubat 2015'te Silk Road kurucusu Ross Ulbricht uyuşturucu ticareti suçlamaları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Bazı kara borsa siteleri müşterilerden Bitcoin çalmaya çalışmışlardır. 2014 yılının başında hesaplarına bloke uygulanan kara borsa marketi sahiplerinin hesapları hacklenmiştir. İngiltere'deki bir hayır kurumu olan İnternet İzleme Vakfı'na göre, Bitcoin çocuk pornografisini satın almak için kullanılabilir ve yaklaşık 200 web sitesi ödemeyi kabul eder. Europol'deki Siber Suçlar Birimi Başkanı Truls Oertling, İnternet üzerinden çocuk pornografisi satın almak için tek yolun Bitcoin olmadığını belirtip, Hukaş ve Paysapeke, bu tür materyalleri ödemek için kullanılıyor, demiştir. Bununla birlikte, İnternet İzleme Vakfı, Bitcoin kabul eden yaklaşık 30 siteyi listelemiştir. Bu sitelerin bazıları kapatılmıştır. Ayrıca, alışveriş sırasında çocuk pornosu sitelerinin blok zincirine köprülendiği iddia edilmiştir. Bitcoin'in popülerliğinin onun yasa dışı işlemlerde kullanılması olduğunu belirten pek çok haber vardır.
2014'te Kentucky Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bilgisayar programcılarının ve yasa dışı faaliyetlerin Bitcoin'e ilgi duyduğunu, politik ve yatırım açısından sınırlı destek bulduklarını gösterdiler. Bitcoin'in bir ödeme sistemi olarak kullanılmasından dolayı, Bitcoin ağına gerçek veya teorik saldırılar düşünülmüştür. Bitcoin protokolü, yetkisiz harcamalardan, çift harcama, tekrarlama saldırıları ve blok zincirle müdahale gibi bazı saldırılara karşı koruyan çeşitli özellikleri içerir. Gizli anahtarların çalınması gibi diğer saldırılar kullanıcıların dikkatli davranmasını gerektirir. Bitcoin'in açık gizli anahtar şifrelemesi uygulanması sayesinde izinsiz harcamalar azaltılır. Örneğin, Alice Bob'a bir Bitcoin gönderdiğinde Bob, Bitcoin'in yeni sahibi olur. İşlemi gözlemleyen Eva, Bob'un yeni aldığı parayı harcamak isteyebilir, ancak Bob'un özel anahtarının bilgisi olmaksızın işlemi imzalamaz. İnternet ödeme sisteminin çözmesi gereken önemli sorunlardan biri çift harcamadır. Bu durumda bir kullanıcı aynı parayı iki veya daha fazla farklı alıcıya ödeyebilir. Böyle bir soruna örnek olarak eğer Eve bir Bitcoin'i Alice sonrasında aynı Bitcoin'i Bob'a göndermesi verilebilir. Bitcoin ağı, bütün kullanıcılar tarafından görülebilen bir blok zinciri üzerine yapılan tüm transferleri kaydederek daha önce harcanmış olan Bitcoin'ler için çift harcamayı önler. eğer eve eşyaları karşılığında Alice Bitcoin önerir ve bu ödemeyi imzalasa bile aynı zamanda aynı Bitcoin'i Bob'a gönderme imkanı olur. Fakat kurallar gereği ağ sadece bir işleme izin verir. İşlemi ilk onaylayan Bitcoin'i alacağı için bu duruma yarış saldırısı adı verilir. Alice, Eve'nin ödemesi blok zincirde görünene kadar malları teslim etmemesini şartı koşarak yarış saldırı riskini azaltabilir. 206. Yarış saldırısının bir başka şekli, Halfinne'ye göre Fini saldırısı denir, bir madencinin katılımı ile gerçekleştirilir. Eva, Her iki ödeme isteğini de ağa göndermek yerine, Alice'in ödeme isteğini ağa gönderirken, suç ortağı Alice yerine Bob'a gönderecek blok için madencilik yapar. Kötü niyetli madencinin ağdan önce başarılı olma ihtimali vardır, bu durumda Alice'e yapılan ödemeler reddedilecektir. Alice, ödemenin blok zincirine dahil edilmesini bekleyerek bir Fini saldırısı riskini azaltabilir. belli bir işlemi içeren Bloğun başında, blok zincirine bu işlemin onayı eklenir. Bitcoin ödeme alan satıcılar ve hizmetler, ödemenin yapıldığını varsaymadan önce ağ üzerinden dağıtılmasını beklemelidir. Satıcı onay beklediğinden saldırgan ağın yarısından fazlasını kontrol edemezse saldırı zor olur. Ağın yarısından fazlası kontrol ediliyor ise buna %51 saldırısı adı verilir. Anonim verilerin ve veri kaynağını yeniden tanımlaması için diğer veri kaynaklarıyla çaprazlandığı veri madenciliğinde kullanılan bir stratejidir. Bitcoin adresleri arasındaki bağlantıları gösterebilen işlem grafik analizi ile birlikte bir kullanıcının adını IP adresiyle ilişkilendiren olası bir saldırı mektur. eğer Tor kullanıyorsa, saldırı Tor'u ağdan ayıran ve daha ileri işlemler için gerçek IP adreslerini kullanmalarını zorlayan bir yöntem içerir. Bütün Bitcoin ağına saldırma maliyeti aylık 1500 avrodan düşüktür. Her ne kadar Bitcoin kötü alanda kullanılmış olsa da günümüzde ve gelecek yıllarda hayatımızda yer edinmesi kaçınılmaz görünüyor. Blockchain teknolojisi ve Bitcoin her zaman hayatımızda yer alacağı benziyor. Daha fazla video için, lütfen kanala abone olup, videoları beğenin. İzlediğiniz için teşekkürler.